Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü haberimiz trafik ile ilgili. Türkiye'de bazı şeyler değişecek. Dikkat etmemiz lazım. Bana sorarsanız, Murat Bozdoğan'a sorarsanız bu değişimler benim için yani doğru. Doğru ve böyle olması gerekiyor diyorum ben. Ama haberi dinledikten sonra sizler de tabii ki düşündüklerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Alkollü direksiyona geçene hapis cezası geliyor. Değerli izleyiciler, bakın bazı hapis cezaları gerçekten 6 aydan 1 seneden bakın nerelere kadar çıkmış, buna dikkat etmek lazım, bir göz atmak lazım. TBMM Başkanlığına sunulmaya hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile trafik kuralları ve cezalarında değişikliğe gidilecek. Düzenleme kapsamında alkol veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlar için trafikte herhangi bir vukuata karışmasalar dahi hapis cezası uygulanacak. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk yargı paketi hazırlıklarında son aşamaya geldi. TRT'nin haberine göre çalışmanın tamamlanmasının ardından taslak metin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak. Toplumsal huzurun sağlanması, suçla etkin mücadele edilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda değişikliklere gidilerek cezalar arttırılacak. Alkollü araç kullananlara hapis cezası. Yapılacak değişiklikler ile alkollü ya da uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilecek cezalarda arttırıma gidilecek. Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullananlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Değerli izleyiciler, burada diyor ki başka bir nedenle, yani alkol, uyuşturucu veya başka bir nedenle, bunun içine mesela ne giriyor değerli izleyiciler? Haplar, herhangi bir ilaç almışsınızdır, uykulu kullanıyorsunuzdur. Bunlar bunun içine giriyor. Hali hazırda alkollü araç kullanılması halinde ehliyet sahipliğini kısıtlayan madde artık sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye atan bir vukuata karışmadığı durumlarda dahi hapis cezası almasına imkan tanıyacak. Yani herhangi bir kaza maza yapmadın, yolunda gidiyorsun ama seni polis memuru durdurdu, alkol çıktı, hem ehliyet gidiyor hem de hapis cezası olacak, buna dikkat. Kiralık araçlara ilişkin cezalar 2 katına çıkarılacak. Değerli izleyiciler, burada bir şeyi 3 kere okumam gerekti. Ben bunu anlayana kadar, ama bakın Türkiye'de neler oluyor, neler bitiyor. Şimdi duyacaksınız. Teklifle meskun mahalde silahla ateş edenlere verilecek cezalar da arttırılacak. Bu kapsamda TCK'nin 107. maddesindeki değişiklikle kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde veya kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş eden ve patlayıcı madde kullananlara verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı 5 yıla çıkarılacak. Buraya kadar okey, doğru. Ama bakın daha neler oluyor. Ayrıca kamuoyunda kuru sıkı olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahlarla ateş edilmesi de suç kapsamına alınacak. Böylece meskun mahalde ses ve gaz fişeği atabilenler dahil silahla ateş edenler 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Düğün, nişan, asker uğurlamasının yapıldığı yerlerde silahla ateş edilmesi halinde ise verilecek ceza yarısından 1 katına kadar artırılacak. Buraya kadar da anlayış gösteriyorum ve
Bu haberde bir şey yazmıyor değerli izleyiciler. Herhangi bir şey olduğu zaman trafikten, aracınızdan indiniz. Öbür araca ilerliyorsunuz, öfkeli bir şekilde dikkat ehliyetiniz gidiyor. Bunu da bundan evvelsi, bir iki ay evvelsi bir haber yapmıştım. Orada dile getirmiştim. Dikkat, yani aracınızdan çıkıp öfkeli bir şekilde hareket ettiğiniz zaman ehliyetiniz gidebilir. Şimdi ben buna inanamadım. Bakın, kiralık araçların iade edilmemesi veya parçalarının değiştirilmesi. Yani adam aracı gidiyor, kiralıyor. Kiralık arabadan daha yeni parçayı söküyor. Daha eski bir parça. Yani benim aklıma gelmez böyle bir şey. Ama herhalde oluyor ki bunu da yazmışlar. Kiralık araçların iade edilmemesi veya parçalarının değiştirilmesi, bu araçların bazı suçlarda kullanılması dolayısıyla düzenleme yapılacak. TCK'nin 155. maddesindeki değişiklikle güveni kötüye kullanma suçunun konusunun motorlu, kara, deniz veya hava taşıtı olması nitelikli hal sayılacak ve bu suçtan verilecek ceza bir kat arttırılacak. Değerli izleyiciler, haberimizin sonuna geldik. Her şeyi duydunuz, öğrendiniz şimdi. Bana yorumlarda tabii ki isterseniz yazabilirsiniz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Benim düşündüğüm alkollü zaten araç kullanmak hem kendin için bir kere iyi değil. Kaza yapabilirsin. Kendi hayatın var. Aracın zarar görebilir. Ondan sonra karşındaki araçtaki insanlar onun sıhhatinden oynuyorsun. Yani onlara en kötü bir durumda biliyorsunuz canından bile olabilirler. Onun için ben buna zaten karşıyım. Yalnız dikkat edilecek bir konu var. Okey, alkolla uyuşturucu tamam, okey, ama bazen dikkat edilmeyen bir konu var. Yani ben bunu bu İsviçre'de de fark ettim. İlaçlar, değerli izleyiciler, ilaçlar. Bazıları yorgun olduğu için yola gitmesi lazım. Herhangi bir ilaç alıyor ki uykusu gelmesin. Bazıları diyor ki ben bir saat sonra uyumam lazım. Yarım saat araba kullanacağım. Bu hapı şimdiden alayım, eve gidene kadar uykum gelir, uyurum. Yani böyle şeyler oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım. İlaçlara bilhassa çok dikkat etmek lazım. Bazı insanlar diyorum, bakın vatandaşlarımız demiyorum. Bunun içinde İsviçreliler de var, Almanlar da var. Fazla yani ne olacak diye düşünmeden bazı ilaçları haddini bilmeden daha fazla kullanıyorlar. Yani bir hap alacağına 2 hap alıyor, 3 hap alıyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Bence bu konu çok hassas konu ve ileride daha da bunun üzerinde yeni kanunlar, kurallar çıkabilir diye düşünüyorum. Ama bakın zaten girmeye başladı. Uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığını tespit onu okuduk. Ne demiştik? Neredeydi o? Şimdi hemen bulamıyorum, kusura bakmayın. Hem alkol dedik hem de uyuşturucu dedik veyahut da başka bir şey olarak başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç kullananlar, evet, başka bir nedenle ve bunu yani ilaç olması gerekmez. Yani bu yorgun da olabilirsiniz, uyumamışsınızdır. Bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi daha fazla vaktinizi almayacağım. Değerli izleyiciler, teşekkür ederim beni buraya kadar dinlediğiniz için. Haberimi beğendiyseniz, belki haberi beğenmediniz, beni beğendiniz. Bir like verin, bana destek olun. Abone olmayan arkadaşlar da şimdi abone olurlarsa, ailemize katılırlarsa ben de tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Ve bütün yeni gelen arkadaşlara, izleyicilere hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ve en sonunda ne diyorum? Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.